Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun amacı PLC'mizin girişine buton, sınır anahtarı, sensör gibi malzemelerin nasıl bağlandığını öğrenmek. Birinci videomuzda PLC'mizin fiziksel özelliklerini tanımıştık. Hatırlatayım, 9 adet dijital girişimiz, 6 adet de dijital çıkışımız vardı. Girişlerimiz hem PNP bağlantı hem de NPN bağlantıyı destekliyordu hatırlarsanız. Şimdi PLC'mizin girişine kısaca şöyle bakalım. Kağıttan nasıl bağlayacağımızı görelim. Sonra da üzerinde bağlantımızı yapalım. Her bir giriş için bir adet optokuplör yerleştirilmiş PLC'mize. Bu optokuplörlerin görevi dışarıdan gelecek bir yüksek gerilimin PLC'yi olumsuz etkilemesi, yani bozmasını engellemek için. Böyle bir olumsuzluk olursa sadece ilgili girişteki optokuplör zarar görüyor. Çünkü elektriksel bir bağlantı yok biliyorsunuz. Optokuplörlerde ışık yoluyla bilgi iletilmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi 2 adet led, karşısında bir foto transistör bulunmakta. Ledlerden herhangi biri ışık yayarsa foto transistör bilgiyi PLC'ye iletmekte ve böylece ilgili giriş aktif olmakta. Biz bu 2 led olması sebebiyle hem PNP hem de NPN bağlantıyı desteklediğini buradan anlıyoruz. Peki bir butonu nasıl bağlayabiliriz? Ya da bir anahtarı ya da bir şalteri, switch'i. Şöyle ki bildiğiniz gibi bizim bu tür malzemelerimizde ya bir açık kontak ya da bir kapalı kontak bulunmakta. Hepsinin özelliği buna benzer bir yapısı var. İlgili malzemenin, yani butonun bir ucunu götürüyoruz, ilgili girişe bağlıyoruz. Biz I1'e bağladık, I0'a bağlamadık şu an. I1'e bağladık. Diğer ucuna ise bağlantı türümüze göre ya pozitif besleme ya da negatif beslemeyi vermeliyiz. Şurada göstereyim, ledlerimizin birer ucu, yani optokuplörlerdeki verici ledlerin birer ucu ortak birleştirilmiş mavi hatla ve CO ismiyle anılan çıkışa, yani common, ortak uça çıkartılmış. Eğer biz buraya negatif hattı bağlarsak butonumuzun diğer tarafına pozitif bağlamalıyız. Ya da tam tersi, buraya negatif bağlarsak buraya pozitif bağlamalıyız. Bu da işte bizim hangi tür bağlantıyı kullanmak istediğimizle ilgili. Öncelikle PNP bağlantıyı deneyelim isterseniz. PNP türü bağlantı dediğimiz bağlantı. Bu bağlantı türünde ilgili girişe pozitif enerji veriliyor. Yani kaynağımızın artı ucu bağlanıyor. Ortak uca ise kaynağın 0 voltu, yani eksi, bir diğer deyişle eksi ucu bağlanıyor. Böylece butona bastığımızda artıdan çıkan akım kontaktan geçiyor. İlgili led'i yakıyor. Karşı taraf enerjilenmiş ve 1 olmuş oluyor. Ortak uçtan akım devresini tamamlıyor. Bu şekilde, bu prensiple her tür malzemeyi, yani kontak özellikli malzemeyi, switch'i, AC stop butonunun kapalısı, açığı vesaire, her türünü bu basit prensiple bağlayabiliyoruz. Biraz önce belirttiğim şekilde buna PNP türü bağlantı demiştik. Eğer girişe negatif, kaynağın negatif ucunu veya 0 voltunu verecek olursak, ortak uca da pozitifini bağlayacak olursak, şöyle işaretleyelim yanını. Bu defa da NPN türü bağlantı diyoruz. Yine aynı şekilde akım ilgili girişten devresini tamamlıyor. Fakat bu defa diğer ledimiz, ters bağlı olan ledimiz aktif oluyor ve bir bilgisini PLC'ye o iletmiş oluyor. Genellikle buton veya elektronik devre ihtiva etmeyen sensör dışındaki malzemelerin bağlantısında herhangi bir tercih edebiliyoruz. Ancak sensörümüzün üzerinde PNP veya NPN yazıyorsa ona uygun bağlantıyı yapmazsak çalışmayacaktır. Şimdi butonumuzu deneyelim isterseniz PLC'mizin üzerinde. Hemen akabinde de sensörümüzü deneyelim. Buton için bir adet normalde kapalı AC stop butonu kullanacağım. i1'e bağlamıştık hatırlarsanız. i1 şurası. Birinci hattımı bağladım. Diğer ucumu artı veya eksiye bağlamam gerekiyor.
Bu defa PNP bağlantı yapalım. Artıya bağlayayım butonun diğer ucunu. Tornavidamı alayım. Şu şekilde. Evet. Butonumun bağlantısını yaptım. Şimdi PLC'me enerji de vereyim. Çalışmadığını görmem gerekir. Şöyle bu kısım besleme bağlantısıydı PLC'mizin. Artı 24, 0 volt ve toprak kattı. Şu şekilde bağlıyoruz. Bağlantımızı yaptık. PLC'mize enerji geldi. Girişlerimizin üzerinde de her birinde led var. Logic 1 olduğu zaman ledin yanması gerekiyor. Şimdi butona basacağım. Bakın yanmıyor. Basmasam da yanmayacak. Herhangi bir sebeple çalışmıyor. Çalışmamasının sebebi sizin de tahmin ettiğiniz gibi COM ucunu bağlamamış olmam. Yani ortak ucunu bağlamamış olmam. Butonun bir ucunu artıya bağladığım için bu defa COM ucunu eksiye bağlamam gerekiyor. Dolayısıyla bir adet kablo alıp şöyle ki eksi hattımı şöyle alayım. Şu eksiden gelen kablo. Onu da giriş klemenslerimin en altında yer alan CO yazan ortak uca bağlıyorum. Bağlantımı yaptım. Gördüğünüz gibi I1 girişi Logic 1 oldu. Yani aktif hale geldi, enerjilendi. Butonuma bastığım zaman enerjisiz kalacaktır. Çünkü stop butonum normalde kapalı kontağa sahip biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buton bağlantım bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Evet. Şimdi aynı bağlantıyı NPN'le yapmayalım. Bunu sensör kısmında devam ettirelim. Evet arkadaşlar, şimdi de sensörlerin bağlantısı ile ilgili bir bilgi vereyim sizlere. Elimizde 2 adet sensör var şu an gördüğünüz gibi. Bu 2 adet sensörün bir tanesi NPN, bir tanesi PNP. Ancak şu an üzerindeki etiketlere bakmayacağız. Birlikte tespit edeceğiz bunların hangisi NPN ve PNP olduğunu ve nasıl bağlandığına birlikte bakacağız. Sensörler şemalarda standart olarak şu şekilde bir kare ile gösteriliyor. Genellikle üst ucuna artı besleme yerleştiriliyor ve kahverengi bir kablo ile temsil ediliyor. Alt ucuna da genellikle 0 volt yani eksi polaritesi yerleştiriliyor. Bu da mavi renkle gösteriliyor, temsil ediliyor. Çıkış ucu ise genellikle ortada sağ tarafa bakacak şekilde çiziliyor ve bu da siyahla gösteriliyor. Eğer normalde açık ise siyah kablo kullanılıyor. Kapalı ise bu sensörümüzün kapalı kontak ise beyaz kablo kullanılıyor. Her ikisi de kullanılıyorsa hem siyah hem beyaz kabloda çıkışını da göreceksiniz. Yani 4 uçlu olacak. Şu an konuştuğumuz 3 uçlu sensörler 2 uçları da mevcut. Yine bu sensörümüzün bu şeklimizin sensör olduğunu anlamamız için genellikle üzerinde şöyle bir baklava dilimi şeklinde bir işaret oluyor. Yanında açık kontak, kapalı kontak olduğu belirtiliyor etiketlerinde veya üzerindeki şemalarda. Bir de neyi algıladığıyla ilgili bilgi oluyor. Örneğin işte kapasitif sensörse kondansatör şekli, mıknatısı algılayanlara, manyetik olanlara işte bir U mıknatıs, bunun gibi işte metal algılayanlara bir bobin şekli falan oluyor. Bu elimizdekiler indüktif sensör, yani metal cisimleri içerisinde demir alaşım barındıran cisimleri algılıyor ikisi de. Bir de tabii fotoelektrik sensörler var, optik sensör dediğimiz. Onlar da bir led işareti oluyor burada. Sembolü bu şekilde. Bir de tabii ki PNP veya NPN olduğu yine üzerinde gösterilebiliyor ya da etiketinde gösterilebiliyor ya da bizim bilmemiz gerekiyor. Nasıl çalışıyor bu? 10 ile 30 volt arası bir besleme geriliminde genellikle DC çalışıyorlar. Biz bunlara 24 volt besleme veriyoruz. PLC'lerimiz 24 voltla çalıştığı için. Dolayısıyla 24 voltlu beslediğimiz için aktif olduklarında çıkışına da 24 volt vermiş oluyorlar. Eğer 15 voltla beslersek tabii ki cismi gördüğünde çıkışına 15 volt verecektir. Endüstride çok yaygın kullanıyoruz sensörleri. O yüzden nasıl bağlandığını birlikte görelim.
Öncelikle nasıl tespit edeceğimizi görelim. NPN sensör mü, PNP sensör mü? Şöyle ki besleme bağlantısını yaptığımızda eğer cismi gördüğünde çıkış pozitif değer alıyorsa buna biz PNP tipi sensör diyoruz ve yükü şöyle bir yük çizecek olursak şuraya röle olsun, röle bobinimiz, yükü çıkış ile negatif arasına bağlıyoruz. Bu PNP sensörler için geçerli. Eğer aynısını şuraya çizecek olursak şöyle, yine artı eksi, renkler hep aynı zaten. Bu da çıkış. Bu da NPN olduğunu kabul edelim. Burada da cisim algılandığında çıkışımız negatif değer alıyor. Dolayısıyla yükümüzü bu defa çıkış ile artı uç arasına bağlamış oluyoruz röle bobinimizi. Yani bir daha hatırlatayım. PNP tipi sensörler cismi algıladığında çıkışı pozitif değer alıyor. Dolayısıyla pozitiften çıkan akım yük üzerinden geçip negatife ulaşmak zorunda. Yük çıkış ile negatif hattı yani 0 volt arasında bağlanırken NPN tipi bağlantıda ters. Çıkış negatif değer aldığı için yük artıyla eksi arasına, pardon, artıyla çıkış arasına bağlamamız gerekiyor. Bağlantı şeklimiz böyle. Öyleyse sensörlerimizin tespit edelim türünü birlikte ve sonra da bağlantısını yapalım. Şimdi herhangi bir tanesini alıyorum. Şöyle göreceksiniz şurada. Bunu alalım. Bilmiyorum bunun ne tür bir sensör olduğunu. Şimdi bir de tornavida ihtiyacım olacak metal algılatmam için. Bakalım çalışıyor mu? Artısını eksisini bağladım. Artısı artıya, kırmızısı artıya, mavi de eksiye bağlı. Bakalım her birinin üzerinde genellikle bir led oluyor. Algıladığında bakın ledimiz yanıyor. Şimdi yandığı durumda çıkışımızı ölçeceğiz. Pozitif değer mi alıyor, negatif değer mi alıyor? Dolayısıyla ölçü aletimi DC volt kademesine aldım. Çıkışıma kırmızıyı bağladım. Öncelikle negatife bağlayayım siyahı. Eğer ledimiz 24 volt görürsem diyeceğim ki bu PNP çünkü çıkışım pozitif değer aldı. Bakıyoruz şimdi. Göstergeye bakıyoruz. Evet. Şu an 26 volt. Çünkü güç kaynağımız 27 volt. 1 volt kadar da çıkış transistörlerine düşmüş demek ki. Gördüğünüz gibi birde bir PNP olduğunu tespit ettik. Siyah ucumu, ölçü aletimin eksi ucunu artıya bağladığım durumda bu 24 voltu görememem gerekir. Gördüğünüz gibi göremiyorum. 0, eksi 0,7 gibi çok küçük bir değer gördüm. Dolayısıyla bu sensörümüz PNP tipi bir sensör. Bir de diğerine bakalım. Şöyle ucunu kısa devretmeden bıraktım. Çıkış ucumu alıyorum yine. Kırmızıyı çıkışa bağladım. Siyah ucumu da eksi uca yani 0 volta dokunduruyorum. Cismi algılatıyorum. Kameradan da görelim ledinin yandığını. Algılattım. Ledim şu an yandı ama görünmüyor olabilir. Şöyle çevirebilir miyiz bakalım. Kameraya doğru. Evet. Şu an ledim yandı. Bakıyorum kaç volt olduğuna. 0 volt. Demek ki PNP değil. Eksiye götürüyorum. Artı uca bağlıyorum. Çıkışımda da artı var. Şimdi bakalım. Evet, çıkışın eksi 26 volt olduğunu görüyorum. Böylece bunun da NPN tipi bir sensör olduğunu anlıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini bağlamaya çalışalım. PLC'mizin girişine. Biraz önce buton bağlarken PNP tipi bağlantıyı tercih etmiştik. Bu defa da NPN tipini yapalım isterseniz. Dolayısıyla şuraya bir adet sensör yerleştireyim. NPN tipi bir sensör olsun. Artıya bağlıyorum bir ucunu. Bağladım. Kahveyi. Maviyi de eksiye bağlıyorum. Bağladım. Çıkışımı da tesadüfi bir tanesine götüreyim. I 6'ya götüreyim şöyle. Çıkış siyah. Alıyorum siyah ucum. I6'yı buluyorum. I6 ucuma bağlıyorum. Evet. Şu an bağladım I6'ya. Bu defa ortak ucumu artıya götürmem gerekir. Çünkü NPN bağlantı biraz önce tersini yapmıştık hatırlarsanız. Şuradan artı
Güç kaynağımın artı ucunu alıyorum. C0 ucuna bağlıyorum. CO veya ortak uç. Bir de PLC'min beslemesini vermem gerekir. Biliyorsunuz alt tarafta da beslemesi vardı şurada. Besleme bağlantısını da yapıyorum. Şöyle diyelim bunları da. Bakalım şimdi çalışıyor mu? Şöyle alayım. Sensörümüz burada. Gördüğünüz gibi sensörüme metal bir cisim yaklaştırdığım anda şöyle de yapabilirim isterseniz. Şöyle arkadan hem sensörü görelim. Bakalım. Evet, hem de PLC'nin üzerinde ilgili girişin aktif olduğunu görüyorum. Böylece NPN tipi bir sensörü de cihazımızın, PLC'mizin girişine bağlamış olduk. Şu an aynı girişlere bir tane PNP tipi sensör bağlayamam. Dolayısıyla burada ya NPN tipi bir bağlantıyı ya da PNP tipi bağlantıyı seçmeliyim. Şu bir karar veriyor, biliyorsunuz. Ortak uç karar veriyor buna. Eğer 9 tane NPN tipi bir sensörüm varsa buraya bağladım. Daha da fazla PNP varsa elimde yanına genişletme modülü takıyorum. Onu da PNP ayarlıyorum. Yani ortak ucunu eksiye veriyorum. Bunu artıya vermiştim. Böylece ikinci genişleme modülünü de diğer bağlantı için kullanabiliyorum. Kısaca PLC'mizin girişlerine bağlantı şekli böyle. Her tür sensör için geçerli konuştuklarımız, yani fotoelektrik olsun, indüktif, kapasitif, manyetik, hepsinin bağlantı prensibi bu şekilde. Burada sadece göstermediğimiz iki uçlu sensörlerimiz de var. Genellikle manyetik sensörlerde. Onların içinde read röle mevcut. Onu da aynı şekilde buton gibi bağlıyoruz. Yani bir ucunu pozitife, diğer ucunu da ilgili girişe bağlamak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Rengine dikkat ederek tabii ki. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın.